Finomino 6 yaş ve üzerindeki çocukların kodlama ve robotik alanında daha keyifli, daha eğlenceli uygulamalar yapabilmesi için üretilmiş bir karttır. Finomino ile klavyede ve farede görevi olan tuşları dış dünyadaki nesnelere aktarabiliyoruz. Bu videomuzda da sizlerle birlikte Scratch'te bir oyun yapacağız ve yaptığımız oyunu Finomino kartı ile kontrol edeceğiz. Bunun için bizlere neler gerekiyor hemen bir bakalım. Finomino kartı, bilgisayar ile Finomino arasındaki bağlantıyı kurmam için USB kablom ve krokodil kablolarım. Hemen bilgisayarımdan Scratch programını açıyorum. Bir Finomino kartımızı bilgisayarımıza bağlayalım. Bunun için USB kablomu açıyorum. Bir ucunu bilgisayara, diğer ucunu da Finomino kartımızın arka bölümündeki USB girişine takıyorum. Evet, şu an Finomino kartımızın ışığı yandı. Artık tuşlarımız aktif halde. Scratch'te hemen mini bir uygulama yapalım. Olaylar bölümüne geliyorum. Buradan ben boşluk tuşunu alıyorum. Sizler şöyle dilediğiniz tuşu, yani Finomino kartı üzerinde bulunan tuşlardan birini seçebilirsiniz. Ben boşluk tuşuna bastığım zaman bir kedi sesinin çıkmasını istiyorum. Klavye üzerindeki boşluk tuşuna şimdi basıyorum. Evet, gördüğünüz gibi her basmamda kedi sesi çıkıyor. Bu işlemi şimdi Finomino kartımız ile yapalım. Bunun için krokodil kablolarımdan 2 tanesini alıyorum. Bir tane krokodil kablomu hemen boşluk tuşuna takıyorum. Çünkü bilgisayardan boşluk tuşunu kodladım. Sizler hangi tuşu kodladıysanız ona takınız lütfen. Boşluk tuşuna taktım. İkinci kablomu alıyorum. Onu da Finomino kartım üzerindeki topraklama bölümüne takıyorum. Evet. Şimdi artık Finomino kartım ile kedi sesini çıkartabilirim. Bunun için boşluk tuşunu alıyorum. Ve hemen diğer kabloyu da tutarak devreyi kapatıyorum ve kedi sesini çaldırıyorum. Gördüğünüz gibi şu an her dokunmamda kedi sesini çalıyor. Gayet güzel. Şimdi bunu iletken bir nesneden yararlanarak çalıştırmayı deneyelim. Hemen kağıdımı, kalemimi alıyorum. Şimdi kağıdıma boşluk tuşunu takıyorum. Kağıdım iletken bir nesne olmadığı için ben bu kabloyu tutup kağıdımı tutsam da gördüğünüz gibi ses çalmayacak. Ben peki kağıdı nasıl iletken hale getirebilirim? Şu şekilde kalem ile, yani kurşun kalem ile krokodil kabloyu taktığım yeri boyuyorum. Ve sonrasında bu bölüme krokodil kablomu tekrar takıp deneme yapacağım. Şöyle biraz daha boyayayım. Kurşun kalem iletken bir nesne. Evet, sanırım yeterli. Biraz daha şöyle genişletmek istiyorum. Şimdi takıyorum. Ve bakalım olacak mı? Gördüğünüz gibi şu şekilde göstermek istiyorum. Kurşun olan bölüme tıklıyorum. Ve şu anda kedi sesim çıkıyor. Gayet güzel. Şimdi sizlerle Scratch'te bir uygulama yapacağız. Ve bu uygulamayı yine şu şekilde daha öncesinden hazırlamış olduğum bir tasarım var. Buraları kurşun kalem ile boyadım. Oyunumuzu yaptıktan sonra krokodil kablolarımızı yukarı, aşağı, sağ, sol tuşlarına ve burayı da topraklama bölümüne bağlayıp oyunumuzu bunun üzerinden oynayacağız. Sizler de böyle bir karton hazırlamak istiyorsanız kartonunuza oklarınızı çiziyorsunuz ve sonrasında kurşun kalemle güzelce boyuyorsunuz. O zaman hemen gelip oyunumuzu yapmaya başlayalım. Şöyle de göstereyim tekrardan. Evet. Oyunumuzu yapmak için hemen şu sayfamı, kodlama bölümümü bir sıfırlıyorum, siliyorum orada yazılan kodlarımı. Ekrandaki kuklamı sağ tıklayıp üzerine hemen sil diyerek siliyorum. Sahne bölümüne geliyorum. Şimdi sahneden kendime bir tane labirent çizeceğim. Çizgi aracına tıklıyorum. Buradan kalınlığını biraz arttırmak istiyorum. Kendime de renk seçiyorum. Şöyle kırmızı renginde. Shift tuşuna basılı tutarak düz çizgiler çizeceğim. Çok karışık bir labirent yapmayacağım ben şimdi. Sizler istediğiniz şekilde labirentinizi oluşturabilirsiniz. Evet, bu benim için yeterli. Şuraya da ekleyeyim. Gayet güzel bir labirent oldu bence. Ne kadar yapmayacağım desem de yine bir şeyler ekliyorum ekstradan.
Harika. Sizler farklı renkte oluşturabilirsiniz labirentinizi. Şimdi oyunumuz için hemen hızlı bir şekilde bir kukla eklemek istiyorum. Yeni kukla bölümüne bir kere tıklıyorum ve buradan dilediğiniz kuklayı kendiniz seçerek ekleyebilirsiniz. Ben bir elma kuklası eklemek istiyorum. Tamam diyorum. Elma kuklasını şöyle tepeye alıyorum. Hemen bunu birazcık küçültmek istiyorum. Yeterli. Elma kuklamızın bir hedefi olsun, bir kase olsun. Kaseye ulaşmak istesin. Tekrardan kuklalara giriyorum. Hemen burada da zaten kasemiz varmış. Kasemizi de şu şekilde alıyoruz. Küçültebilirsiniz dilerseniz. Birazcık küçültmek istiyorum. Evet, harika. Şu an oyunumuzda biz elma kuklamızı kaseye ulaştırmak isteyeceğiz. Bunu yaparken de sağ ve sol tuşlarını, yukarı aşağı tuşlarını kullanacağız. O zaman hemen elmamızı hareket ettirmek için gerekli olan kodları yazalım. Bunun için olaylar bölümüne geliyorum ve olaylar bölümündeki boşluk tuşuna basılınca kod bloğunu alıyorum. Burada ilk olarak ben elma kuklamı yukarıya doğru hareket ettirmek istediğim için yukarı ok tuşunu seçeceğim. Tabii bu kodların hepsini elmaya yazmamız gerekiyor. Şu an kasenin içerisindeyiz. Elmaya giriş yapıyorum. Boşluk tuşunu alıyorum. Bunu yukarı olarak değiştiriyorum. Yukarı ok tuşuna basınca elma kuklamın yukarıya doğru hareket etmesini istiyorum. Bu da benim için aslında şunu gösteriyor. Şu an benim elmamın koordinat dizimindeki yeri y'si 133. Ben elmayı yukarıya doğru çıkardığım zaman 148 oldu. Yani y bizim yukarıya doğru gittikçe artan bir değerimiz. O zaman hemen hareket bölümüne geliyorum ve y'yi 10 artır diyorum. Hemen test edelim. Evet, elma yukarı ok tuşuna bastığımız zaman artık yukarıya doğru çıkıyor. Gelelim şimdi bunun hemen aşağı tuşunu yapalım. Tekrardan boşluk tuşunu aldım. Aşağı oku seçiyorum. Hareket bölümünden bu sefer y'nin tam tersi yapacağız. Yani eksi 10 artır diyeceğiz. Test edelim. Aynen yukarı aşağı gidip gelebiliyor. Şimdi sağ ve sol için yapacağız. Sağ için de hemen bakalım. Şu an benim değerlerim eksi 196. En sağa getirdiğim zaman eksi 202 oldu. Yani benim değerim artık büyüdü. O zaman ben sağ tarafa giderken x'imi 10 artır demem gerekiyor. Olaylara geldim. Boşluk tuşunu aldım. Sağ tuş yapıyorum. Sağ tuş x'i 10 artır dedik. O zaman sol tarafa giderken de değerlerim küçüleceği için eksi 10 artır diyeceğiz x'i. Hemen bir deneyelim. Gördüğünüz gibi sol tarafa doğru gittikçe benim değerlerim küçüldü. O zaman tekrardan geliyorum. Olaylardan sol tuşuna bastığım zaman hareket bölümünden x'i eksi 10 artır diyorum. Evet. Dilerseniz eksi 20 yani 10 artırmak zorunda değilsiniz. 20, 30 daha farklı sayılar yazabilirsiniz. Hemen bir test edelim. Sağa gidiyor, sola gidiyor, yukarı ve aşağıya da gidebiliyor. Harika. Şimdi elmamıza oyuna başladığımızda bir noktadan başlaması için gerekli kodu yazalım. Ben elmamın tam olarak şu noktadan başlamasını istiyorum. Bunun için hareket bölümünde bizim konumlarımızı aklında tutan bir kod bloğu var. X'i eksi 193, Y'si 132. Siz karakterinizi, kuklanızı nereye koyarsanız oranın koordinat düzlemindeki yeri direkt hareket bölümündeki bu kod bloğunun içerisine geliyor. Ben şimdi tekrardan buraya koyuyorum. Tam olarak şu noktadan başlamasını istediğimi belirtmek isteyeceğim şimdi. Olaylardan yeşil bayrağı tıkladım ve diyorum ki ben yeşil bayrağı tıkladığım zaman şuradaki noktaya lütfen geri git. Test edelim hemen. Yeşil bayrağı tıkladım. Gördüğünüz gibi bu noktaya geri gitti. Şimdi oyunumuzun bir de kuralı olsun. Ne olsun? Kırmızı kuklalar yani kırmızı çizgilere değdiği zaman başlangıç noktasına geri gitsin. Şimdi bunun için bizim bir kontrol mekanizmasına ihtiyacımız var. Kırmızıya değdin mi? Kırmızıya değdin mi diye bunu kontrol etmesi gerekiyor. Hemen gelelim bize eğer ise kod bloğunu alalım. Çünkü neden? Eğer kırmızıya değdiysen başlangıç noktasına geri git yazmamız gerekiyor. Kırmızıya değip değmediğini de algılamayla anlayacağı için algılama bölümüne geliyorum ve buradaki rengine değdi mi kod bloğunu alıp eğrisinin içerisine yerleştiriyorum. Şuraya bir kere tıklıyorum ve kırmızı rengini seçili hale getiriyorum. Tam olarak şöyle rengi otursun. Evet. Kırmızıya değdi mi? Kırmızıya değdiyse eğer başlangıç noktasına geri git diyorum. Gördüğünüz gibi aynı koordinat düzlemi. Ve bu işlemi sürekli olarak kontrol etmesini istiyorum. Yeşil bayrağı bastığım andan itibaren kırmızıya değdin mi? Kırmızıya değdin mi diye soru sorulmasını istiyorum arka planda.
Bunun için kontrole geliyorum ve sürekli tekrarla kodu ile eğrisiyi birleştiriyorum ve bunu da yeşil bayrakla bağlıyorum. Hemen test edelim. Evet, şu anda değdim ve başlangıç noktasına geri gitti. Harika. Bakalım kaseye ulaşabiliyor muyuz? Evet, şimdi kaseye değdiğimiz zaman da gizlenebiliriz mesela. Böyle bir oyun yapalım. Sonrasında sizlere zorlaştırabilirsiniz oyununuzu. Şimdi şunu söyleyeceğiz elmaya. Eğer elma kaseye değersen gizlen diyelim ve oyunun bittiğini düşünelim burada. Geliyorum hemen yine alt bölümüne bir eğrisi daha açıyorum. Ve bu sefer buraya da şunu yazacağız. Algılama bölümünden fare okuna değil de bowl'a, kaseye değdin mi? Kaseye değdiysen eğer görünüm bölümünden gizlen. Deneyelim hızlı bir şekilde. Kırmızıya değdim. Sonrasında hızlı bir şekilde Pinomino ile bağlayacağız. Harika, gizlendi. Yeşil bayrağa tıkladığımda elmamın geri gelmesi için de yine görünüm bölümündeki görün kod bloğunu alıp yeşil bayrağın hemen altına yerleştiriyorum. Çünkü gizlenen her nesneyi oyunun başında göstermemiz gerekiyor. Tabii bu oyununuzun kurallarına göre değişir. Yeşil bayrağı tıkladım ve göründü. Gayet güzel, böyle basit mini bir oyun yapmış olduk. Şimdi bunu Pinomino kartımız ile bağlayalım. Kalemimi hemen şöyle kenara alıyorum. Evet, çizmiş olduğum oklarım da yanımda. Ben hangi Pinomino kartı üzerindeki hangi tuşları kullanacağım? Yukarı, aşağı, sağ ve sol. Bunun için hemen krokodil kablolarımı takıyorum. Aşağı, sağ ve sol. Evet. Şimdi sırasıyla bunları kartonumuz üzerindeki oklara bağlayalım. Şöyle alamadım. Şöyle yukarı, bu sağ tarafın, şöyle sağ tarafa da bunu takıyorum. Sol taraf biraz daha gelsin. Bu kurşun kalemle boyadığımız yere dokunması gerekiyor. Şöyle aşağıya bağladım ve son olarak da toprağa bağladığımızda bu iş tamamdır. Evet, gayet güzel şu anda. Şimdi bir oyunumuzu hemen oynamaya çalışalım. Yeşil bayrağı tıklıyorum. Evet, elmam başlangıç noktasına gitti. Şimdi hep beraber oynayalım. Sadece yukarı ok tuşunu tutmam bir şey ifade etmeyecek ya da sadece sağ tarafı tutmam bir şey ifade etmeyecek. Devreyi kapatmamız gerekiyor. Önce topraklamanın olduğu bölümü tutuyorum. Ve şimdi hemen oklarıma basıp hareket ettireceğim. Gördüğünüz gibi şu an sağa doğru hareket ediyor. Artık biraz aşağıya inmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi şöyle kurşun kalemle iyi boyadığım için çok güzel bir şekilde iletiyor. Hafif sağa gitmem gerekiyor. Biraz aşağı. Solu da çalıştırmış olalım. Kırmızıya da değmeyelim tabii o sırada. Yukarıda çalışıyor. Gayet güzel. Şimdi kasemize dokunalım ve oyunumuzu bitirelim. Evet, gördüğünüz gibi oyunumuzu bitirmiş olduk. Yeşil bayrağı tekrardan basayım. Evet, bu videomuzda sizlerle birlikte Scratch'te bir oyun yaptık ve Pinomino kartımız ile oyunumuzu kontrol ettik. İletken madde olarak da kurşun kalemi kullandık. Sizler de dilediğiniz iletken madde ile Pinomino'yu birleştirerek oyununuzu oynayabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.